zayıfladım videosuna hoş geldiniz. Evet, çok fazla soru geldi bana bununla ilgili ve ben tek tek cevaplayamadığımı fark ettim normal olarak. Ee, Bir sürü yerde röportaj verdim ama sanırım geri dönüp okumuyorsunuz bu röportajları. Sanki. Tamam dedim, ne yapabiliriz? Instagram'a bu kadar uzun bir video koyamazdım. O yüzden YouTube çok mantıklı geldi. Ben oraya koyarım. Bundan sonra nasıl zayıfladın abla diye soranlara da bu linki atarım diye düşündüm. Güzel fikir. Bence mantıklı bir insanım. Hiçbir hazırlığım yok. Hiçbir yardımcım yok. Son derece tek başımayım. Biraz sadece süreci size anlatmaya çalışacağım. Nasıl zayıflamaya karar verdiğimi anlatayım bence önce. Sıralı olsun. Şöyle 2,5 yaşında kilo almaya başladım. Toplamda 21 yaşına gelene kadar 173 kiloya ulaştım. Üniversitede oyunculuk okuyordum ve benim için her şey çok zorlaşmaya başlamıştı. En başa sarıyorum. 2,5 yaşında kilo almaya başlayınca bütün okul hayatınız zaten kilolu olarak geçiyor. Bir sürü travma diyebileceğim şey var hayatımda. Mesela bir tanesi şu. Yuvada kurbağa prensler ve prensesler vardı. Ben böyle zayıf, yeşil gözlü falan, bana benzeyen ama erkek versiyonu biriyle kurbağa prens ve prenses olarak eşleşmek istemiştim. İstemedi beni. Hayırdır sen? Neyse. Mesela bu birinci travma. Sonra zaten tahmin edersiniz ki 21 yaşına kadar bu seçme ve seçilme işi, kurbağa prenslerden bahsediyorum, hep böyle ilerledi. Bir şekilde çok yakın arkadaşlarım da hani kendinizi boşluklarda hissediyorsunuz ve sevgiyi nereden alabilirim diye bakıyorsunuz. Sonuçta bunun bir psikolojik aşaması da var. Benim gidip ulaşmaya çalıştığım insanlar oldu bu anlamda. Hepsi de dünyanın en iyi kızı olduğumu. Ama bana öyle bakmadıklarını söylediler. Gerçekten mi? Hı hı. Neyse. Bu videoda çok neyse diyeceğim arkadaşlar. Bazı yerleri biplemekle uğraşmak istemediğim için neyse demeyi tercih ediyorum. Bazı şeyler içimde kalsa da olur bence. Ee, Sonra ilkokula geçtim. İlkokulda ben en popüler kızdım. Çünkü yaşıtlarımdan daha şişmandım, yaşıtlarımdan daha uzun boyluydum. Ve bir şekilde o erkeklerin ilkokul çağında da sonuçta bu geçerli oluyor. Size böyle bir bro yapıyorlar. O brolukla kendimi de öyle hissetmeye başladım. Bayağı asan, kesen, erkek döven bir kız oldum. Gerçekten bunu da yaptım. Sevgiler bir ant. Unutmuyorum o günü. Belki sen hatırlamıyorsundur ama hatırlamıyorsan da zorlama canım hafızanı. Ne gerek var? Değil mi ama? Ee, O günlerde çok fazla böyle işte arka sırada oturan, herkesi yöneten kız bendim. Ee, Fakat o bir şekilde 3. sınıfta sarsıldı. Nasıl oldu? Öğretmenimiz herkesi niyeyse sınıfta tartmaya karar verdi. Arkadaşlar 3. sınıftayken 49 kilo olamazsınız. Anormal bir şey 49 kilo olmanız 3. sınıfta, ilkokul 3'teyken. Ben 49 kilo çıktım. Ve tabii ki herkes tarafından gülünmek suretiyle benim bütün dertlerim, kavgalarım orada başladı aslında. Sonrasında çünkü orada halk oyunları yapıyordum ama bedenimle ilgili dalga geçiliyordu. Sonra ortaokula geçtim. Okulumu değiştirdim. Bir şeyler değişir zannettim. Ama ben kilo almaya devam ettikçe insanlar değişti ama dalga geçmeye devam ettiler. Şöyle düşünün ki voleybol takımının kaptanıydım. Evet, yetenekliydim. Pek çok konuda olduğu gibi. Ama kısa şort giyip sahneye diyorum bak. Sahaya çıktığımda kimse benim ne kadar iyi kaptanlık yaptığımla ya da ne kadar iyi voleybol oynadığımla ilgilenmedi. Herkes benim kısa şortumun altındaki bacaklarla ilgilendi. Sakin. Orası şöyle bir felaket durumu var. Ortaokulumda kıyafet zorunluluğu, yani ilkokulda da vardı ama ortaokulun kıyafet zorunluluğu daha fenaydı.
Buraya kadar bir madalyon çekiliyordu işte ya da kravat. Buraya kadar düğme kapatılıyordu. Üzerine hırka giyiliyordu. Ben gerçekten kilomu bilmiyorum ama muhtemelen şu anki kilolarımda 70 kilo falandım ortaokulda. Gerçekten şeye dönüyorsunuz. Ponçik bir pandaya dönüyorsunuz yani o yaşta. Daha kısasınız ve eve gidip gelmek için 15 dakika yol yürüyordum ve gerçekten benim için bitmiyordu. Çok zorlanıyordum. Çok ciddi zorlanıyordum. Kendimi liseye attım. Atmaz olaydım. Orada çok bambaşka bir konu var çünkü. Tercih yaparken ben yapmadım yani niye bilmiyorum, rehber öğretmen Bahçeli Evler'de bir okulu işaretletmiş. Dede Korkut Anadolu Lisesi. Okuyanlar varsa onlara selam olsun ama benim için çok zordu arkadaşlar. Çünkü Bahçeli Evler değil, Soğanlı'da çıktı okul. Soğanlı Bahçeli Evler'e çok uzak arkadaşlar. Çok. Benim bütün hayatım yolda geçiyordu. Zaten asla sınıftakilerle hani bir iletişimim olamıyor çünkü bambaşka bir kafadan gidiyorum ben. O zamanlar Haldun Dormen'le görüşmelere falan gitmişim. Öyle düşünün durumu. Ama Haldun Dormen'in söylediği şey okulun çok uzak dedi yani. Çekim için çok zorlanırsın. Git gel yaparken yapmayalım biz seninle bu projeyi falan. Hani okul benim için bir facia olarak devam ediyor ve kızlar özellikle çok fazla üstüme geliyorlar. E, Niye bilmiyorum, çok hatırlamıyorum. Bende kötüyü silme hafıza durumu vardır. Sildim galiba oraları da. Ama hem sanatla ilgilendiğim için hem de aşırı şişman olma yolunda bir level daha atlamış olduğum için hiçbir zaman kabul görmedim. Ve hiçbir zaman bu noktaya kadar mutlu bir çocuk olmadım. Okuldan ayrılmak için ağladığımı bilirim. Sırf benimle dalga geçtiler diye. İkna ettim ve o kadar Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlanmışken ben düz liseye geçtim 3. sınıfta. Orada hayatım biraz güzelleşti çünkü Kenter Tiyatrosu'na başladım. Orada eğitimler aldım. Hatta eğitimler bitince ben tabii ki durur muyum? Gidip konuşup asistanlığa başladım. Çok keyifli bir süreçti. Fakat onun da zorluğu şurada oldu. 150 kiloya ulaşmıştım o dönem. Ve tek başıma bir iki oyunun asistanlığını yapıyordum. Her şey çok güzeldi ve yapabiliyordum. Çok güçlü hissediyordum kendimi. Ama Kenter Tiyatrosu'nun kulisini pek çoğunuzun bileceğini düşünmüyorum. Böyle bir aslında köprü gibi bir şey desem de değil de böyle ilerlersiniz. Yanlarında destek olmayan merdivenlerden aşağı inersiniz. Tak tuk tak tuk tak tuk. Sahneye gelirsiniz. Sonra kulise inmek için biraz daha merdiven inersiniz. Yani onların destekleri vardır ama sonuçta inersiniz. Sürekli inersiniz ya da sürekli yukarı çıkarsınız. Bunu da kolilerle yapmak zorundaydım. Çünkü oyunların aksesuarları kolilerin içindeydi. Dönerek indiğim bir merdiven var. Gerçekten hem koli hem ben nasıl sığdık inanın bilmiyorum. Yani gerçekten çok ergonomik bir yapım olsa gerek ki ben hani böyle falan duruyordum. Oradan dönebilmek için. Alanlar çok dardı çünkü. Bir gün hatırlıyorum ki ben kendimi çok çirkin hissettiğim için gala günü ekip işte oyun bitmiş, herkes hazırlanmış, yukarı çıkıyor, işte havuçlar yeniyor falan. Tatlı tatlı sohbetler ediliyor. Benim önce orayı toplamam gerekiyordu. Topladım. Fakat kendimi o kadar çirkin hissediyordum ki düzeltebileceğimi hiç düşünmedim. Çünkü neresinden tutsanız diğer taraf elinizde kalıyor gibi bir durum var bedenle ilgili. Yani çok kendinize yakışır bir şey giydiğinizi zannetseniz suratınızda bir şey var, saçınızda bir şey var. Asla zaten güzel hissettirilmemişsiniz. Hiçbir zaman bir adım öne çıkabilecekmiş gibi bir durumunuz yok. Yani birinin bir adım önüne demiyorum bakın. Kendinizin bir adım önüne çıkabilecekmiş gibi bir durumda değilsiniz. Çünkü öyle hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla yaptığım şey şu oldu. Ben hep aşağıda kaldım ve görünmemeyi seçtim. Oyunculuk okuyacak birisi için de görünmemeyi seçmek birazcık enteresan. Kabul edersiniz ki. Olsun. Oradan üniversite sınavlarına girdim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Mimar Sinan herkes için çok önemlidir. Tabii ki onları denedim en başta. Ama onları denerken sanırım artık 165 kilo falandım. Şöyle oldu. Sınavı verdim.
Ben sınava girdim. Fakat ben dışarı çıkmadan önce hocaların birbirlerine bir şekilde baktıklarını gördüm. Yani daha kapıyı kapatmamıştı öğrenciler. Onlar da bunu fark etmediler ve birbirlerine baktılar. Sonra bir hocama sordum. Yani ben dedim o zaman dosyaları açtıracağım. Çok iyi oynadığımı biliyorum. Neden? Bana dedi ki evet iyiydin. Ama biz sana ne yapacaktık dedi. Ya sen dedi spor dersinde ya da X bir derste sakatlansan, düşsen, kalksan nasıl biz seni yöneteceğiz Aslı bu bedenle? Biz sana nasıl her rolü oynatacağız? Peki sen bu sektörde nerede duracaksın? Nasıl yapacaksın bu işi? Hadi yani biz okula aldık ki biz o riski alamayız. Biz o yüzden birbirimize bakmıştık kızım dedi. Üzgünüm. Diğer okulda da benzer bir şekilde olmadı. Bunu da başka şekilde öğrendim. Ben bir özel üniversiteye girdim. Yani şu an mezun olduğum üniversite. Olan şey şu. Evet hep de notlarım çok iyi oldu. Ama bir aması var bunun. E, Sınırlıydım. Kısıtlıydım ve mezun olduktan sonra da kısıtlı olacaktım. Ve 3. sınıftaydım. Artık bir şeyler yapmam gerekiyordu. Yani zaten uyarılar bir sürü ve alınmıştı. Tamam, ben bir adım atayım dedim. Size bu süreci daha sonraki bir videoda anlatacağım. Tüp mide ameliyatını nasıl karar verdim ve devam ettim mi? Ama olan şey şu oldu. Ben bir gün sınavda, Erdem ve Emre ile girdiğim bir sınavda 170 kilo halimle, Erdem de 90 kilo, onu kaldırmaya çalıştım. Arkadaşlar tabii ki yere düştüm. Dizimi sakatladım. Sedye geldi. Sınavdayız. Sedye geldi. Ben çok utanıyorum. 170 kiloyum. Nasıl kaldıracaklar beni? Yani kaldırmasınlar diye ben ayağa kendim kalktım. Ve dizimden böyle bir sesi geldi. Yere düştüm. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Sonra sedyeye aldılar. Hastaneye götürdüler. Gerçekten çok zordu. Anlatırken bile ben hastaneyi görüyorum. İçim daralıyor. Ve o günden sonra 1,5 ay yürüyemedim. Bunun hepsini sektörün içinde yaşamamam gerekiyordu. Bir şekilde sürekli birilerinin sadece arkadaşı olarak kalmamam gerekiyordu. Sürekli sağlık sorunları yaşamamam gerekiyordu. İncinmekten artık çok sıkılmıştım. Yani incinmeye üzülmek değil, incinmekten çok sıkılmıştım. Ve zaten ameliyat olmaya da karar vermiştim. Fakat bu süreci hızlandırmak için dizliğim ve koltuk değneklerimle tüp mide ameliyatımı yapan hocama gidip süreci hızlandırıp 3. sınıfı bitirdiğimin yazında tüp mide ameliyatımı oldum. Umarım sıkılmamışsınızdır, dinlemişsinizdir. Ha bir şey daha eklemek istiyorum varsa eğer bunu yaşayan. Mesela karda düşme fobim vardı benim. Yani şöyle, karda yürümekten korktuğum için dışarı çıkıp eve geri dönmüşlüğüm var. Çünkü çok şişmansınız ve düşebilirsiniz. Ya zaten muhtemelen düşerdim. Eve geri dönmeseydim. Ya hiç karda dışarı çıkmadım. O yüzden mesela bu yaz diyorum, bu kış, geçtiğimiz kış, karda bir süre 1 saat mi 1,5 saat mi ne yürüdüm. O benim için muhteşem bir şeydi. Hayatımda ilk defa yapabildiğim bir şeydi çünkü. Böyle. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.